Dönem Osmanlı Devleti'nin son dönemidir. Batı dünyası kararını vermiştir. Osmanlı Devleti artık dünya tarihinden silinecektir. Devlet bir oldu bittiyle Birinci Dünya Savaşı'nın içinde buluvermiştir kendini. Bir süreden beri için için kemirilen, dalı budağı dünyayı tutan bu dev gölgeli ağaç hazin bir güz yaşamaktadır. Yer yer kara kış kasıp kavurmaktadır ortalığı. Çiçeğini dökmüş, meyvesini tüketmiş, bütün şenliğini kaybetmiş, çırılçıplak kalmış olan bu ulu ağaç hala yıkılamamıştır. Yıl 1919. Mevsim güz. Hazan mevsimi her haliyle hissettirmekte. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul Fatih Sarıgüzel'deki babadan kalma evi. İpekli Tahir Efendi'nin oğlu Mehmet Akif. İpekli Tahir Efendi'nin talebelerinden Ali Şevki Hoca ki kendisine o dönemde Köse İmam denilmektedir. Hocazadesi Mehmet Akif'ten oğluyla ilgili yardım talebine gelmiştir. Mehmet Akif'le Köse İmam Ali Şevki Hoca uzun süre dertleşirler. Söz döner dolaşır Asım'a gelir. Köse İmam dertlidir. Akif ise Asım'ı ciddi olarak sevmektedir. Vay hocam, vay gözümün nuru efendim. Buyurun. Hangi rüzgardır atan sizleri? Lütfen oturun. Pek özlemiştik efendim. Ne lütuf, ne büyüklük. Öpmedik, affediniz. Çok yaşa. Lakin veremem. Bütün İstanbul'un ağzında gezen elleriniz bize naz etmesi olmaz mı efendim? Lütfen. Nefs. Döktüğün dillere bittim. Seni çok sözlü seni. Ayda alemde bir olsun aramazsın Köseni. Bu herif öldü mü hayatta mı derler de ayol. Baba dostuysam eğer kalkıp ararlar bir yol. Yoksa yaşlanmaya görsün. Adamın hali yaman. Ne fena günlere kaldık. Aman Allah'ım aman. Bugünkü nesil denilen şey çok tuhaf bir şey. Hoca rahmetliye bak. Oğluna bak. Hey gidi hey. Amma azarlıyorsun canım ilkin adamı. Bir selam ver bakalım. Böyle selamsızdan mı? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Barıştık, yüzün gülsün artık imam. Hele dur. Öfkemi tamamlayayım. Tamamla. Zaten eksik bir o kalmıştı. Nasıl olsa sopa cennetten çıkma. Sanki dövsen ne yaparsın? Hocayız biz, döveriz. Gül biter aşk ile vurduk mu? İnandım. Caiz. Pek cılız çıktı bu caiz. Demek imanın yok. Dayak amentüye girdiyse benim karnım tok. Gül değil, kıl bitmez sopa altında. Hele. Öyle olsaydı şu karşındaki yalçın kelle ayrılamazdı kızanlıktaki gül bahçelerinden. Bu dayak konusu da aç karnına bilmem ki nereden. Dur ki çay demleyelim. Nargile gelsin. Lütfen izin ver. Söyle gelsin hadi, zahmetse de. Haşa efendim, zahmet olur mu? Rahmet. Enfiyen var mı enfiyen? Var tabii. Çekilir boydan mı bari? Burun aldatmaya yeter. Buyurun. Bu nedir bu? Alman mı?
karışık. Neyse, bu yokluk ortamında iyi gidecek. Hocazadem, bak bakalım, bir de bizimkinden çek. Biraz yerli ürüne benziyor desem. Ta kendisidir. Sen de tiryaki değilsin ya, pekala idare eder. Baban olsaydı da görseydi işim vardı. Neyi görseydi? Çektiğim bu pis şeyi. Sevmezdi, evet, böyle şeyleri. Neydi rahmetli de lakin o temizlik. Vay vay vay. Azıcık benzemiş olsaydı ya Mahdum'u da. Ay ay ay. Şu babamdan nerem eksik? Hadi göster bakayım. Böyle sinirleneceksen eğer ne suyum ne sayım. Yok eğer mum gibi dosdoğru cevap istersen babanın kestiği tırnak bile olamazsın sen. Ne nezaketli beyan. Hey gidi mum. Tıpkı odun. Böyle öfkelenecektin de ne diye razı oldun? Oldum ama bu kadar doğrunu olmaz ki tadı. Selamun aleyküm behey kör kadı. Seni çok sözlü dedin. Yetmedi tekdir ettin. İşte yine az geldi. Hayır ben söylemedim. Sen söyledin. Başladın şimdi de tahkire, hakarete. Kızılmaz mı hoca? Bak şimdi. Züppelik yok. O ne? Ben züppe miyim? Yani oldukça. Bak gerçi çok severim seni. Her ne desen aldırmam. Bu fakat hazmedilir şey değil. Kendine gel imam. O zaman sen de haddini bil. Kızdırdın ama beni. Ne tuhaf şeysin be. Bir sözümden kızıyorsun. Peki söyle bakalım. Kime derler züppe? Sana derler. Neden peki? Hem benzemedin babana, hem de neden benzemedin dersen, efendim sorma. O ne hiddet, o ne şiddet. Çalışıp benzesene. İlme vakfettiği dirsek babanın 50 sene. Biz de ilim yolunda az çaba harcamadık. Sana cahilsin demedim ki. Yalnız züppe dedik. Bak yine baktın dik dik. Hoca rahmetli yetişmişti. Düşün ki hem nereden? Kimin oğluydu baban? Kimdi unuttun mu dedem? İpek'in köylüsü. Ümmi, yarı vahşi bir adam. Oldu olacak bari yamyam de. Ne engel var ki? Evet ak yamyam. Bana bak dinle oğlum. Ne incelik bu hocam. Hayranım hayran. Sözü ağzımda bırakma be kuzum. Dur be canım. Cümle bitseydi eminim ki dedem gitmişti. Dar yetiştim. Ne o? Sırtlandı mı olduk şimdi? Neyse sözüne devam et bakalım. İşte baban bir şey öğrenmedi elbet. O ümmi babadan. Ne kazanmışsa bütün kendi kazanmış. Kendi. Zatı devletleri lakin azıcık işte çöplendi. Sen dua et babadan topladığın mirasa. Hep onun himmetidir. 3 satır ilmin varsa. 3 satır hem de öyle mi? İlahi ne bitmez irfan. Hadi 300 satır olsun. Dayanabilirse kafan. Ya hocamın haline yükselmen için dağlar var. Peki ya tırmanırsam? Hadi tırman öyleyse. İşte duvar. Göreceksin. Bu bacaklarla mı? Hay hay neden olmasın? Belli, belli. Yaşınız kaçtı paşam? 50 mi? Henüz 50 olmadı. 40'ı aştınız ama. 46'yı bulduk işte. Çok güzel, çok âlâ. Yüzü bulsan ne değişir? Aynı tas, aynı hamam. Derinliği olmazsa bu hayatın ne çıkar uzunluğundan? Söyle neyin var elde? 46 yılın mahsulünden. Hangi teknik alanda yükselebildin evlat? Hangi sanatta hünerin göz dolduruyor? Anlat. Ulemadan mı sayıldın? Fukahadan mı? Hayır hayır. Ya siyasi mi nesin? Kendine bir meslek seç. Şairim işte. Olmaz olaydın keşke. O ne yüzler karası. Bence dünyadaki işlerin en maskarası. O kadar da değil. Ama affedersin yani. İmkanı yok etme. Ne demek? Şiire meslek diye oğlum verilir miydi emek? Ah
Ah! Vaktiyle gelip bir danışsaydın Kösen'e, senin olmuştu belki bugün o 46 sene. Ama çok hırpaladın şiiri hoca. Evet, hırpaladım. Çünkü merkep değilim. Ben de mürekkep yaladım. Ben de tarih okudum. Alemi az çok bilirim. Şairler dendi mi birdenbire oynar sinirim. İyi gün dostu herifler. O ne yardakçı güruh. O ne iğrenç adamlar. Hani bakmak bile mekruh. Bütün sermayeleri dal kavukluktaki başarıları. Onlar azdırdı. Evet, önde gelen soysuzları. Bu sıkılmazlara beni methet diye mangır sunarak ne reziller adam olmuş. Oku tarihi de bak. Edebiyata edepsizliği onlar soktu. Yoksa din perdesi altında bu isyan yoktu. Sürdüler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı. Sürekli şimdi hakikat kusuyor şu bizim Sıtkı dayı. Onlara göre bu dünya boş. Yalnız bir rakı hak, bir de şarap. Kıble tezgah başı, meyhaneci olan mihrap. Git o divan ne karın ağrısıdır, aç da onu kokla bir kere. Kokar mis gibi sandık burnu. Hani o meyhaneleriyle ünlü sokak. Beni söyletme, daha neler var neler. Hadi tamamlayıver bari. Yalnız fazla sövme ki Peygamberimiz şiiri sever. Vaka inne mine şiiri büyük bir nimet. Dikkat etsen sevdikleri söyledikleri hikmet. Ben ki Attar ile Sadi'yi okurum. Hem severim. Başka yolları tutmuşlara ancak söverim. Hem senin şiiri savunmam pek yersiz. Sana şair diyen oğlum, bir seni gördüm yalnız. Mevlidçi diyenler var. Ah olabilsem nerede? Yetişilmez ki. Süleyman Dede yükseklerde. Kimi bid'atçı diyor. En çok duyduğum bunlar. Daha var mıydı İmam? Var ya, unuttum baytar. Keşke baytarlık yapsaydım. Yine yap mümkünse. Mümkün değil, yapamam. Belki yapardım be. Unuttum be Kese, unuttum. Keşke aklında kalsaymış. Ne kadar da lazımmış. Beni dinler misin evlat? Yine mümkünse çalış. Çünkü bir tecrübe etsen senin aklında yatar. Bize insan hekiminden daha gerekli baytar. Buyur, hele bir çek bakalım. Çekeyim. Oh. Sen de bizimkinden çek. Çekeyim. Hani çay gelmedi ya? Hay Allah, unuttuk sahi. Gitme. Sesten yalnız. Hani nerede, Emin yok mu? Emin! Neredesin, baksana. Çay demleyeceklerdi demin. Demlemişler baba. Sen gelsene oğlum buraya. El öperlerdi, unuttun mu? Öp hocanın elini. Hayır, unutmadım baba. Oldu mu ya, hadi öp. Az önce öpmüştüm baba. Öpmüş müydün? Git öyleyse hadi. Hele yarabbi şükür çay da nihayet geldi. Şeker istersen eğer bulduralım. Kilosu hala 400 mü? Aldığım yok. Yaşasın İzmir'in âlâ üzümü. Hem ucuz hem daha lezzetli. Çekirdeksiz. Buyurun. Başlayın canım, durmayın. Var mı öyle tören bizde? Hocam, önce üzüm çiğnenecek, sonra üzerine çay. İçelim hak erenleri aşkına. Hay hay. Hoca, keşfet bakayım şimdi bu harbin sonunu. Oh, çok şükür. Onu Allah bilir ama acaba var mı sonu?
Ne demek yani? Hiç sonu yok mu bunun? Elbette biter. Taraflardan biri şöyle deyiversin ki yeter. Aklım ermezse de evlat, bu işin bitmesine iki şeyden biri lazım. İki şey ne? Biri ne? Evladım dinlesene. İngiliz yok mu? O hain ya doyup patlamalı ya da aç kalmalıdır. Yoksa bizim fal kapalı. Açma sen şimdi o yaprakları. Oğlum, beni sor. Başımın derdi büyük, çaresi yok, olsa da zor. Çaresiz dert olmaz hocam. Söyle, seni dinliyorum. Dert bir değil ki. Tut ki 1000 olmuş. Ne fark eder? Dinlemeye mecburum. Sana hizmet, babamın ruhuna rahmettir ayol. 1. bölümün sonu.